Doğal koltuk altı rolon ter önleyici yapıyoruz. O ter kokularını şap diye kesecek. Doğal ürünlerle yapacağımız, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünlere boş yere para vermeyeceğimiz, o kötü kokudan, pürüzlü görüntüden kolaylıkla kurtulabileceğimiz bir tarif geliyor. Lütfen önce kanalımıza abone olup bildirimleri açalım ve altyazılar sekmesinden de dilediğimiz dili seçerek videomuzu daha anlaşılır bir şekilde izlemeye devam edelim. Şimdi geçelim bu doğal etkili tarif nasıl yapılıyor? Şap diye kesecek dedik ya. Kullanacağımız ürün şap arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz çok daha fazla doğal ürünler kullanılıyordu. Ben bunu kullandım, denedim ve çok fayda gördüm. O yüzden paylaşmak istiyorum. Bitmiş bir rolon şişesini aldım. Ağzını açtım arkadaşlar. Bu şaplardan atıyorum içerisine. Böyle birkaç parça şaptan ilave ediyorum. 3 parça şap attım. O bitmiş rolon şişemin içerisine ve tuz ilave ediyorum. Böyle doğal kaya tuzundan ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı kadar da o iri tuzlardan, öğütülmemiş sofra tuzundan ilave ediyorum şapların üzerine. Ve şimdi bunun üzerine sıcak su, böyle çok kaynar bir su değil ama ılık da değil, ılıkla sıcak arası bir su ilave ediyorum. Tamamen çözülebilmesini sağlamak istiyorum. Ve şimdi içerisine birkaç güzel ekleme daha yapacağım. Etkileri artıracağım. Gül yağı geliyor arkadaşlar. Hem mis gibi koksun hem de o koltuk altımızdaki deriyi yumuşatalım, sakinleştirelim. Oraya elastikiyet kazandıralım. Yaklaşık yarım çeyrek kaşığı kadar da gül yağı ilave ediyorum. İçerisine mümkünse kullanın. Şimdi ise kekik yağı kullanıyorum. Bilinen en güçlü antioksidanlardan birisidir arkadaşlar kekik yağı. Gene şöyle çeyrek çay kaşığı ölçüsünde kekik yağından ilave ediyorum. Hem çok güzel kokuyor hem de o koltuk altı terlemesini çok hızlı giderecek arkadaşlar. Ben bir de, bu opsiyonel olsun, kullanmak zorunda değilsiniz, keten tohumu yağı kullanıyorum. Neden? Koltuk altımız biraz daha pürüzlü hale gelmiş ise onu daha sıkı, canlı göstermek istiyorsanız bundan da ilave edin. Ben rolonumu bu şekilde yapıyorum. Etki gerçekten çok güzel. Artık para vermiyorum gerçekten. Böyle bir sprey şişesine de aktarabilirsiniz. Eğer rolon şişem yok diyorsanız bu sprey şişeleri de işinizi kesinlikle görecektir. Ama üzerine böyle o yuvarlak kısmını da taktığınızda sürülümde oldukça basit oluyor. İşte hazırladık. Sadece birkaç dakikada kendi doğal rolonumuzu yaptık. Bakın, salladıkça da rengin bu şekilde beyaza döndüğünü göreceksiniz. Her kullanım öncesi mutlaka sallıyoruz. Bakın, ilk uygulamayı yaptığımızda bu şekilde oluyor. Ama ben bir gün sonra kullanmaya başlıyorum bunu. Tamamen çözülebilsin, içerisindekiler güzel bir karışım olsun diye hemen sürmüyorum. Bir gün sonrasında kullanmaya başlıyorum. Ve bir daha da o hazır ürünlere para da vermiyorum. Cildime de hem böyle bakım yapmış oluyorum hem de gerçekten terlemeyi çok azaltıyor. Koku gerçekten kalmıyor ve o yapış yapış hissiyat var ya, en güzel o gidiyor. Kıyafetlere de herhangi bir iz, leke yapmıyor. Kıyafeti giymeden önce koltuk altınıza güzelce sürün. Birazcık kurumasını bekleyin. Sonra açık ya da koyu renkli kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Herhangi bir lekelenme yapmadı bende kesinlikle. Hepsini de denedim. Çok beğendiğim, çok memnun kaldığım için de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem terlemeden kurtulduk. Koltuk altımıza bakım yaptık. Şap diye kestik biz terlemeleri. Aynı zamanda o ter kokusunu, kıyafetimize çıkan o kötü görüntüyü giderdik. Özgüvenimizi arttırdık. Daha pürüzsüz, daha sağlıklı, iyi görünen bir koltuk altına kavuşmuş olduk arkadaşlar. İçerisinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünlere paramızı da sağlığımızı da vermemiş olduk. Umarım siz de bu yönteme geçer ve güzel sonuçlar elde edersiniz. Hoşça kalın. Hello my friends.
you can make your own natural underarm roll-on. By using alum, you can stop sweating under your armpits in a short time and fight against sweat. Get smooth armpits that smell good. And all this will happen just in a few minutes. Hope you try and get good results. Take care. Bye-bye.